Merhaba sevgili izleyiciler, sevgili dostlar. Çözüm Yolu programına hoş geldiniz. Ben psikolog İsmail Durmuş. Bugün burada insanlık için çok temel ama bir o kadar karmaşık bir kavramı konuşmak için toplandık. Özgürlük ve özgürlüğün sınırları. Hepimiz özgür olmak istiyoruz. Ama özgürlük nedir? Özgürlük neden gereklidir? Özgürlük nerede başlar ve nerede biter? Özgürlük istediğimiz her şeyi yapmak mıdır? Yoksa sadece kendi çıkarlarımızı düşünmek midir? Tamamen özgürlük var mıdır? Ve daha önemlisi özgürlüğün sınırları nasıl çizilir? İşte bu sorulara birlikte yanıt arayacağız. Başlayalım. Özgürlük üzerine düşünürken sadece kendi hayatımızı değil, içinde yaşadığımız toplumu da analiz edeceğiz. Araştırmalar, gerçek yaşam hikayeleri, beyin fizyolojisi, tarihsel incelemeler ve düşünürlerin görüşlerinden yola çıkarak bu soruların yanıtlarını arayacağız. Çünkü bu konu içinde bulunduğumuz dünyadaki kaosu çözmek ve daha adil bir gelecek inşa etmek için kritik önemdedir. Bugün insanlığın varoluşundan bu yana en çok tartışılan, en çok arzulanan ama bir o kadar da yanlış anlaşılan bir konudur özgürlük. Peki gerçek özgürlük nedir? Özgürlük dediğimiz kavram insan olmanın özüdür. Ancak bugün hem bireysel hem de toplumsal düzeyde özgürlüğümüzün birçok açıdan tehdit altında olduğunu görüyoruz. Sosyal medya, ekonomik eşitsizlikler, politik baskılar ve bağımlılıklar bizi görünmez bir kafesin içine hapsediyor. Çünkü özgürlük yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Özgürlük bireyden topluma yayılan bir zincirdir. Ve zincirin bir halkası kırıldığında tüm sistem zarar görür. Ve özgürlük kendini gerçekleştirme arzusuna giden bir yoldur. Çünkü özgürce çalışıp, emek verip ve bir şeyler üretme özgürlüğüne sahip olduğumuz sürece kendi hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz ancak. Özgürlük doğduğumuz andan itibaren içimizde yeşeren bir duygu. Bir çocuk ilk adımlarını atarken, ilk kez hayır derken özgürlüğünü keşfeder. İnsanoğlu özgürlüğün neden önemli olduğunu ilk bu noktada anlamaya başlarlar. Özgürlük, insanlık tarihinin en eski arayışlarından biridir. Antik Yunan filozofu Epiktetos, köle olan biri zihninde özgür olabilir demişti. Bugün bireysel özgürlüğün yalnızca dışsal bir durum olmadığını, içsel bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Bir insan kendisini tanıdığı ve kendi değerlerine göre yaşamayı seçtiği zaman özgürdür. Tarih boyunca özgürlük için savaşlar verilmiştir. Vatan sınırlarını korumak, inançları korumak, Fransız devrimi, kadınların oy hakkı mücadelesi, siyahi hareketler ve benzeri. Özgürlüğün bir lüks değil, temel bir hak olduğunu kavramak için çok bedel ödendi. Ancak günümüzde bu mücadelenin hala devam ettiğini görüyoruz. Yani kadın hakları, bireylerin özgürlüğü, ekonomik adalet gibi. Bu mücadelenin ortak noktası insanların özgürlük arayışıdır. Kısacası özgürlük kavramının evrensel bir tanımını yapmak kolay değil. Çünkü özgürlük herkes için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir köle için özgürlük zincirlerinden kurtulmaktır. Bir kadın için eşit haklara sahip olmaktır. Bir çocuk için ise oyun oynayabilme hakkıdır. Özgürlüğün bu çok boyutlu doğası onu hem değerli hem de karmaşık kılar. Bir önceki bölümde bahsetmiştim. Martin Luther King'in ırkçılığa karşı direnişi, Nelson Mandela'nın apartheid rejimine karşı savaşı, özgürlüğün insanlık tarihinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterir. Ancak bu mücadeleler bize bir şey daha öğretti. Özgürlük hiçbir zaman bedelsiz kazanılmaz. Bugün özgürce konuşabiliyorsak, geçmişte bu hakkı savunanların ödediği bedeller sayesindedir. Öyleyse sormamız gereken soru şu. Biz bu özgürlük için ne yapıyoruz? Herkes özgür olmalı. Peki bu özgürlük sınırsız olabilir mi? Misalen toplumda yaşamak beraberinde sorumluluklar getirir, bunu biliyoruz. Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi bireylerin özgürlüklerini toplumsal bir düzene tabi kılmalarını önerir. Çünkü herkesin sınırsız olduğu bir dünya
kaos yaratır. Bu noktada bireysel sorumluluğun altını çizmek gerekir. İnsan haklarının temel bir unsuru olarak özgürlük, başkalarının haklarına saygı duyarak kullanılmalıdır. Ve toplum düzeni bireysel özgürlüklerin sınırlandırılması üzerine inşa edilmiştir. Yani özgürlük bir başkasının alanına girene kadar sürer. Jean Paul Sartre'nin dediği gibi benim özgürlüğüm başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır. Örneğin dini kurallar olması veya devletlerin kanunlarının olması, özgürlüklere sınır çizilmesi, başka bir bireyin, topluluğun veya toplumun özgürlük alanına müdahale edilmemesi için bir denge içerisinde var olmuştur. Mesela insanlar hapse düşmek istemez. Çünkü günümüzdeki kanunlar özgürlüğü büyük oranda azaltacaklarını göstererek insanların suça eğilimini büyük oranda düşürüyor. Yani insanlar özgürlüğü kısıtlanmasın diye suç işlemekten kaçınıyorlar. Bu da toplum düzenini büyük oranda sağlıyor. Bu nedenle suç işlenmesinin azalması özgürlüğümüze olumlu yönde etki etmektedir. Fakat haksız yere hapse girmiş olanlar da var. Güç kimdeyse veya o güç kanunlar veya anayasa olabilir. Güç kimdeyse veya her ne ise onun kurallarına uymak zorunluluğu vardır. Kurallara uyulmadığı takdirde kurallara uymayanın veya o dönemdeki yöneticinin kurallarına karşı gelenin özgürlüğü kısıtlanmıştır. Bu tüm dönemlerde böyledir. Bu nedenle John Rawls, adalet-özgürlük ilişkisinde adaletin temel amaçlarından birisinin de özgürlüğün yasal, siyasal ve sosyoekonomik koşullarını sağlamaktır demiştir. Bu adalet fikri öncelikli olarak özgürlüğün eşitliğini sağlamaya çalışır. Bu nedenle tamamen özgürlük var mıdır sorusuna cevap olarak az önceki anlattıklarım örnek teşkil ediyor. Yani tamamen özgür olamayız. Ama adaleti ve eşitliği sağlayabiliriz. Bir örnek üzerinden düşünelim. Trafikte özgür olmak için herkes istediği gibi araç kullanabilseydi bu durum neye yol açardı? Tabii ki kaosa. Özgürlük, düzen ve adaletle dengelendiğinde anlam kazanır. Veya bir insan kafasına göre bir adamın evinin veya arabasının camlarını kırabilir mi? Bu konuda özgür müdür? Tabii ki hayır. Diğer bir konu ise susma hakkına sahibiz. Susma konusunda yargı susma özgürlüğü tanımıştır. Sessiz kalma konusunda özgürüz. Sadece yargı için değil, sessizliği bozup herkes istediği gibi konuşursa bu durum hakaret, nefret söylemi veya toplumsal çatışmaya yol açabilir. İşte bu yüzden özgürlük sorumlulukla dengelenmelidir. Buna örnekler verecek olursak, insanların tercihlerini sırf onaylamadığımız için iğrenç bir üslupla eleştirmek, o tercihleri onaylamayan insanların özgürlük sınırlarını çiğnemektir. Suçtur. Başka bir şekilde anlatmak gerekirse, teknoloji hayatlarımızı kolaylaştırırken özgürlüğümüze de yeni sınırlar getiriyor. Ayrıca internet sayesinde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Kolaylaştı ama farklı bir bakış açısıyla baktığımızda sorunları da beraberinde getirdi. Bugün sosyal medya bu dengenin en çok tartışıldığı alanlardan biridir. İfade özgürlüğü ile nefret söylemi, dezenformasyon ve mahremiyet ihlalleri arasındaki ince çizgi nasıl korunabilir? Bir yandan bireylerin kendilerini özgürce ifade etme hakkı savunulurken diğer yandan bu özgürlüğün başkalarına zarar vermemesini nasıl sağlarız? Bu soruların cevabını yorumlarınızda bizlere yazın lütfen. Çünkü Çözüm Ol programının amacı sizlerle birlikte toplumsal sorunlarımıza çözüm olmaya çalışmaktır. Bu sorulara cevap arıyorum. Nedeni ise modern dünyanın en büyük sorunlarından biridir. Cambridge Analytica skandalını hatırlayalım. Bu olay sosyal medya verilerinin bireylerin özgür iradesini nasıl etkilediğini ortaya koymuştu. 2020'de bir araştırma gençlerin %80'inin sosyal medyada kendilerini baskı altında hissettiklerini ortaya koydu. Bu baskı özgürlüğümüzü kısıtlayan yeni bir faktör. Aynı zamanda yapay zekanın bireylerin tercihlerini şekillendirme gücünü de göz ardı edemeyiz. Buna istinaden dünyada bugün özgürlük üzerinde sayısız tartışma yapılıyor. Teknoloji, medya, ekonomi, toplumsal normlar özgürlüğü şekillendiriyor. Örneğin sosyal medyada düşüncelerimizi özgürce paylaşabiliyoruz ama bu özgürlük
bir başkasını incitmeye başladığında ya da gerçekleri saptırdığında sorunlar yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde medyada çıkan bir haberden bahsetmek istiyorum. Bir genç sosyal medyada maruz kaldığı zorbalık nedeniyle özgürlüğünün sınırlı olduğunu hissetmiş. Peki burada kim özgür? Zorbalık yapan mı yoksa maruz kalan mı? Bu sorunun da cevabını yorumlarınızda yazın lütfen. Düşünürlerden örnek verirken şunu da unutmamalıyız. Özgürlük ve irade arasındaki ilişki bugün bile tartışılıyor. Örneğin yapay zekanın ve algoritmaların karlarımız üzerindeki etkisi giderek artıyor. Bize sunulan içerikler seçeneklerimizi şekillendiriyor. Bu durum özgür irademizi ne kadar koruyabildiğimiz konusunu gündeme getiriyor. Ayrıca teknolojik bağımlılıklar bireylerin özgürlüğünü sınırlayan bir diğer faktör. Psikoloji biliminin ana kitabı olan DSM-5 kitabına göre teknolojik bağımlılık bireylerde stres, anksiyete ve depresyon gibi sorunlara yol açıyor. Peki teknolojiyi nasıl daha bilinçli kullanabiliriz? Mahremiyetimizi ve özgürlüğümüzü korumak için hangi önlemleri almalıyız? Bu sorularda da desteğinizi rica ediyorum. Yorumlarda çözüm önerilerini yazarsanız bu durumu yaşayan bireylere ilham olabilir veya çözüm üreterek çözüm odaklı düşünmeyi yaygınlaştırabilirsiniz. Söylediğim gibi burada karmaşık bir denge var. Bir yandan birey olarak kendimizi özgür hissetmek isteriz. Öte yandan başkalarının özgürlüğüne saygı göstermeliyiz. Bu denge korunduğu müddetçe daha güzel toplumlar inşa edebiliriz. Bununla birlikte bir iş yerinde alt personellerine iş disiplini gereğince görev tanımı dışında iş yaptırmak, mobbing uygulamak, hakaret etmek ve nefret söylemi içerisinde bulunmak, buna maruz kalan personelin özgürlük sınırını ihlal etmektir ve suçtur. Bu konuya daha sonraki yapacağım bir bölümde detaylı bir şekilde değineceğim. Son olarak uyuşturucu madde satanlar, sağlıksız gıda üretenler, ilaç bağımlılığına sebep olanlar, terörizm, yıkımlar, insanların temel yaşam haklarına yani özgürce yaşamalarına çok büyük darbe vurmaktadır. Bu özgürlüğün kısıtlandığı önemli bir meseledir ve suçtur. Bugün bu programda özgürlüğün bireysel ve toplumsal boyutlarına yer verdik. İnsanlık olarak daha özgür bir dünyayı inşa etmek bizim elimizde. Ama unutmayalım, bu dünya başkalarının haklarına saygı duyarak ve sorumlulukla mümkün olur. Özgürlük konusu çok önemli ve uzun bir konu olduğundan dolayı özgürlük konusunu 2 bölümde ele aldım. Sizleri çok fazla sıkmamak ve sıkıcı olmaması adına özgürlüğün beyin fizyolojisinde ne ifade ettiğini, ekonomik özgürlük, özgürlüğün ahlaki önemi ve ruhsal özgürlük kısımlarına bir sonraki bölümde değineceğim. Ve bulduğum çözüm önerilerini sunacağım. Sizlerden de bu zaman zarfında özgürlüğe dair çözüm önerilerinizi düşünmenizi, sorulan soruları düşünmenizi ve sorulara çözümcül cevaplar yazmanızı rica ediyorum. Yayın esnasında biz bu özgürlüğü korumak için ne yapıyoruz diye sormuştum. Özgürlüğün kıymetini ne zaman anlarız biliyor musunuz? Kaybedildiği zaman. Bu bölümde öncelikli olarak sadece bir çözüm önerisi sunacağım. O da özgürlüğümüzün nedenle önemli olduğunu özgürlüğümüzü kaybetmeden önce sizlere söyleyerek sunmuş oldum. Umuyorum ki özgürlüğe dair düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyeceksiniz. Gelin bu yolculuğa birlikte çıkalım. Diğer bölümde özgürlük konusuna devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.